Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere aslında beklenenin dışında bir şey anlatmak istiyorum. Kimler köpek sahiplenmemeli? Biz şimdi bu kanalı takip edenlerin çoğu köpeği olan insanlar ya da köpek sahiplenmeyi düşünen insanlar. İşte bu videoyu son raddede köpek sahiplenmeyi düşünen kişiler için yapıyorum. Kimler köpek sahiplenmemeli? Çünkü bazı durumlarda köpek sahiplenmemek çok doğru bir adım olabilir. Daha doğrusu en doğru adım sahiplenmemek olabilir. Bununla ilgili bir video yapmak istedik. Burada size kimlerin köpek sahibi olmaması gerekli olduğu konusunu anlatmaya çalışacağım. İlk olarak kimler köpek sahiplenmemede? Birincisi, köpeği hediye kavramı olarak organize edip sunulan kişilerin köpek sahiplenmemesi gerekiyor. Bir kere köpek bir mal değildir. Dolayısıyla da hediye edilecek bir şey de değildir. Bu olgularda çok dikkatli olunması gerekiyor. Yani sevgiliye, eşe, arkadaşa, akrabaya hediye edilebilecek bir şey değil. Bu bir Japon balığı için bile geçerli olması gerekiyor. Bahsettiğimiz şey bir canlı. Dolayısıyla da hediye edilmesi gibi bir kavramın söz konusu olmaması gerekiyor. Köpek gibi yüksek sorumluluk isteyen canlılarda hele ki çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü köpek yüksek sorumluluk isteyen bir canlı ve karşı taraf hediyede habersizdir ve sürpriz niteliği taşır ve bu kişi bu sorumluluğu alacak yapıda olmayan bir kişi olabilir ya da bunun için hazır olmayabilir, hazırlığı olmayabilir. Dolayısıyla da bu mantıkta hediye edilerek köpek sahiplenilmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır. İkinci olarak yine kimler köpek sahiplenmemeli de çocuk için alınan köpek kavramından bahsedeceğim. Bizim sıklıkla karşılaştığımız ve ben her bu tip istekle karşı karşıya kaldığım zaman aileyi mümkün olduğunca bu konuda bilinçlendirmeye ve mümkünse caydırmaya çalışırım. Çocuk için alınan köpek. Özellikle korona dönemi içerisinde bu çok fazla yaşandı. Çünkü çocuklar okula gidemedikleri için, arkadaşlarıyla çok fazla görüşemedikleri için, dışarıda da bir araya gelip oyun oynayamadıkları için aile çocuğun bir takım isteklerine düşünmeden yanıt olmaya çalışabiliyor. Ve buna bağlı olarak da köpek isteklerine karşılık gelmek. Bir kere çocuk köpek istiyor diye köpek almaya karar vermek doğru değil. Köpek edinmek bir ailenin tüm kümülatifinin karar vermesi gerekli olan bir şey. Yani sadece annenin, sadece babanın, hele hele sadece çocuğun kararıyla köpek edinmek doğru bir yaklaşım kesinlikle olmayacaktır. Ve burada ebeveynlerin eğer şöyle bir mantık hatası oluşursa, işte çocuk küçükten sorumluluk bilincini alsın, bir köpek edinelim, onu büyütsün, onun sorumluluğunu alsın ve sorumluluk bilincine erişsin gibi bir yaklaşımla, tek taraflı, egosentrik, bencilce bir yaklaşımla bir canlının hayatını organize etmeye çalışmak da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü eğer aile kararıyla, ortak kararla ediniliyorsa köpek, bunda bir sıkıntı yok. Çift yönlü yararlanım. Yani bir köpeği edinmiş oluyorsunuz ve hayatını düzene sokmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda çocuğunuzda sorumluluk bilinci, paylaşım gibi konular konusunda bir katma değer edinmiş oluyor. Ama burada eğer sadece çocuk açısından bu düşünülüyorsa kesinlikle yanlış bir hamle olur. Çünkü çocukların çoğu, hele Türkiye'deki çocuk profili bir köpeğin sorumluluğunu alabilecek nitelikte olmuyor çoğunlukla. Hepsi için konuşmuyorum ama bu çoğunlukla böyle. Ve çocuklar insanların, ebeveynlerin yumuşak karnı. Ne gibi hatalar yapıyorlar bu tip durumlarda? Ebeveynler çocuk için köpeği almaya karar veriyorlar ve bir süre sonra çocuk sınavım var, hevesi geçtikten sonra sınavım var, başım ağrıyor, dışarı soğuk, üşüyorum falan gibi kavramlar söz konusu olmaya başladığı zaman ve köpekle olan ilgisi ve hevesi düşmeye başladığı anda bu sefer köpeğe yeni bir sahip aranmaya başlıyor. Çünkü ebeveynler çalışma programları içerisine köpeğin yaşantısındaki ihtiyaçları karşılayacak vakti ayıramıyorlar. Söylediğim gibi çocuk için kesinlikle köpek edinilmez. Bu bir ailenin tümünün vereceği bir karardır. O yüzden çocuğumuz için köpek alıyoruz gibi bir yaklaşımda bulunulmaması gerekiyor. Eğer öyle bir algı varsa bu kişiler köpek sahiplenmemesi gereken kişilerdir. Yine köpek sahiplenmemesi gereken kişiler sınıflandırılmasında önemli olan noktalardan bir tanesi, kişilik profillerinden bir tanesi de
öfke kontrol problemi olan kişilerin kesinlikle köpek edinmemesi gerekiyor. Bazı davranış problemlerine yatkınlığı olan insanların ya da bu davranış problemlerinin herhangi birini bünyesinde barındıran kişilerin de köpek sahiplenmemesinde fayda var. Öfke kontrol problemi birinci sırada, ikinci sırada da obsesif kompulsif bozukluğu olan, yani aşırı titizlik rahatsızlığı olan insanların da köpek edinmemesinde fayda var. Öfke kontrol problemi olan insanlarda şöyle bir handikap söz konusu. Köpek büyütmek, beslemek tıpkı bir çocuk büyütmek kadar tolerans isteyen bir iştir. Toleranslı olmayı bilmek, öfkelenmemek, makul davranışlar geliştirilmesi gereken bir durum. Köpekle birlikte iletişim kurmak ve alıyorsunuz bir köpeği, bebeklikten itibaren büyütüyorsunuz. Tabii ki bebek olduğu için birçok istemediğiniz davranışlar şekillenebiliyor. Onun kakasını temizlemek zorundasınız, çişini silmek zorundasınız. En sevdiğiniz gözlüğünüzü kemirebilir, toleranslı olmak zorundasınız. Öfke kontrol problemi olanlar maalesef buna karşılık gelemiyorlar ve bunun ceremesini de köpekler ödüyor. Dolayısıyla öfke kontrol problemi olan ya da obsesif kompulsif takıntılı, özellikle temizlik takıntısı olan kişilerin köpek edinmemesinde fayda var. Evet arkadaşlar, yine bu sınıflandırma içerisinde yer alabileceğimiz, biliyorsunuz köpekler interaktif canlılar ve sürü hayvanı. Mental algısı sürü düzenleri üzerine kurgulu. Dolayısıyla da en sevmediği şey yalnız kalmak ya da sahibinden uzak kalmak. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken, sık seyahat eden ve çalışma programı uzun olan, yani evde olamayan uzun sürelerde insanlar ve sık seyahat eden kişilerin köpek edinmemesinde fayda var. Çünkü köpekler bu süreçlerde çok mutsuz oluyorlar. Sahiplerinden ayrı kalmanın verdiği depresyon, bunun yanı sıra egzersize olamamak, bunun gibi olumsuzluklardan çok fazla etkileniyorlar. Dolayısıyla sık seyahat eden insanların ve çalışma programları çok uzun periyotlarda olan, çok fazla eve gidemeyen veyahut da evinde vakit geçiremeyen ya da köpeğiyle vakit geçiremeyeceği kadar yoğun çalışma programı ve düzeni olan insanların da köpek sahiplenmemesi gerekiyor. Yine köpek sahiplenirken dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, köpeğe karşı herhangi bir alerjik reaksiyonunun evdeki herhangi bir bireyin, birlikte yaşayacak olan bireylerden herhangi birisinin alerjik bir reaksiyona yatkınlığının olup olmadığının tartışılması ve mutlaka doğrulanması olgusu oldukça önemli. Çünkü hepimiz duymuşuzdur, birçok hayvan sahibi işte bir köpek aldık fakat çocuğun astım olduğunu anladık veyahut da çocuğun alerjik olduğunu algıladık gibi nedenler, sebepler ve bazen bahanelerden ötürü köpeklerin evden uzaklaştırılması gibi olgular söz konusu olabiliyor. Bu nedenle köpek almadan önce, özellikle evde çocuk varsa veyahut da yetişkinlerin alerjenlere yatkınlıkları varsa, ki yetişkin insanlar kendilerini zaten tanırlar, alerjik reaksiyonlara yatkınlığı olan insanların köpek edinmeden önce mümkünse alerji testlerini yaptırması, çocuk varsa çocuğun alerji testinin yaptırılması, eğer yüksek seviye alerjisi çıkıyorsa kişilerin köpeğe karşı köpek sahiplenmemeleri gerekir. Burada bir parantez açacağım. Bazı köpekler alerjik insanlarda, orta seviye ve düşük seviye alerjik insanlarda daha az alerjik reaksiyon oluşturulduğu için seçilebilen ırklar vardır. İşte Poodle gibi, Shih Tzu gibi, Bolognese gibi ırklar çok fazla tüy dökmediği ve tüy yapılarından, Schnauzer de bunların içerisine dahil, bu ırklar seçilebilir ya da yüksek alerjik reaksiyon varsa hiçbiri şeklinde bir karara varılıp köpek sahiplenmeden vazgeçilir. Yine algısı yanlış olan insanların köpek sahiplenmemesi gerekiyor. Ne gibi? Bazı kıstasları planlayarak köpek sahiplenme. Mesela köpek sahiplenmenin lüks bir iş olduğu, sosyetik bir iş olduğu falan gibi yanlış algılar içerisinde köpek sahiplenen kişiler köpeklere hak ettikleri değeri genellikle vermezler. Köpeğin eski mental algıda yetiştirilmesi gerekli olduğu, işte kapı kulu şeklinde yaşatılması gerekli olduğunu düşünen insanların kesinlikle köpek sahiplenmemesi gerekir. Yine köpek sahiplenmeden önce mutlaka check edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, bazı oturulan apartman dairelerinin apartman yönetimleri kararınca ya da
oturulan sitelerin site yönetimleri kararınca köpek beslenemez ibaresi yönetimde kuruluş aşamasında organize edilmiş olabiliyor ve bu tür durumlarda siz bunun farkına varmadan bir köpek edindiğiniz zaman bir takım şikayetler, bu şikayetler haklı sebepler ya da tabanı olmayan sebeplerle önünüze sunulabilir. Bu tip olgularla karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla köpek edinmeden önce bunları check etmek gerekiyor. Bu tip kuralları olan yerlerde ikamet ediyorsanız da kesinlikle köpek sahibi olmamalısınız. Çünkü yapılan aranıza geçecek olan tartışmalar ve olayın mahkemelere intikal etmesi durumunda eğer site yönetim kararı kuruluşta bu kararı aldıysa yapabileceğiniz bir şey olmuyor. Tahliye kararı çıkıyor. Dolayısıyla da eğer siz de evinize düşkünseniz biz evde kalalım köpek gitsin bu tür bir durumda diyorsanız kesinlikle köpek sahiplenmemelisiniz. Arkadaşlar son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bir köpeği sahiplenme ve onun sorumluluğunu almak oldukça büyük bir iştir. Tıpkı çocuk sahiplenmeye karar veren çiftler nasıl oturup düşünüyorlarsa mali durumları, mental algıları, zaman kavramları bunların üstünde tartışıp bir karara varıp çocuk yapmaya karar veriyorlarsa köpek edinmede de doğru hamleler yapmak ve doğru kararları vermek gerekiyor. Ve köpek sahiplenmenin de tıpkı çocuk sahibi olmak kadar sorumluluk isteyen bir iş olduğunu unutmamak gerekiyor. Köpek hayatının sonuna kadar size bağımlı bir şekilde yaşamak zorunda olan bir canlı. Bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden kısa planlarla, ani kararlarla ve düşünmeden, altyapıyı oluşturmadan, hazır olmadan kesinlikle köpek sahiplenmemelisiniz.